Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere planar profil komutundan bahsedeceğim. Bu komut çizgisel çalışıyor. Data tanıtmıyorsunuz. Ya örneğin e, bu enjeksiyon kalıbımızın şu uç kısımları kaynak gördüğünü varsayalım. Ve bizim de sadece lokal olarak sadece bu uç kısma program yapacağız. Varsayımdayım. Bu tarz işlerinizi kolaylaştıracak bir moddur. Eski versiyonlarda da var. Bu 26.06'da da mevcut. WordPress'e sağ tıklayıp Insert Operasyon Planner içerisinde Planner Profil seçeneği. Yine benzer bir menü karşımıza arkadaşlar. Tool kısmından örnek takımımızı oluşturuyoruz. 20 freze diyelim. Enter. Takım çapım 20. Uç radiusim yok. İşte TH 6'da okeyledim. Şimdi şu kısım bizim programlarımızı, metodumuzu belirleyen kısım. Bu face olarak geliyor. Biz çizgisel olarak çalışalım. Şimdi bir süre bekledikten sonra burada çizgi yanıyor. Böyle ışık şeklinde geliyor. Bir kere bastıktan sonra da mouse'u çok kıpırdatmazsanız böyle bir seçenek geliyor. Yani tek tek seçmektense kutuyu açıp tanjant deyip bu çizginin tanjantını bütün hepsini seçiyor. Şimdi bu kısımda da diyor ki seçtiğiniz yüzey kapalı alan mı, açık alan mı? Açık alan. Şurada seçeneklerimiz var. Takım sağında mı çalışsın? Seçtiğin çizginin solunda mı çalışsın? Buradan left yaparsanız bakın yuvarlak soluna geçti. Böyle sağına kaldı. Bu şekilde çalışsın diyoruz. Plane kısmı örneğin burada kaynağımız 3 mm'lik bir kaynak var. 3 mm yukarıdan başlasın. Okeyledim. Nereye kadar işlesin? Bu tabana kadar. Bunu da okeyledim. Ve otomatikman bir takım yolu çıkarttı. Peki neden 3 milimetreden başlamadı? Bu kısmından paso vermemiz gerekiyor. Yani her defasında onda bir alsın diyelim. Enter'layalım bakalım. Evet. Bu şekilde bir takım yolu yaptı. Ya hocam takımdan buraya koydum. Takımın sadece ucu geldi. Burada kaynak kaldı diyorsanız aynı yere geliyorsunuz. Şu kısmında hepsini seçelim. Şöyle en baştakini seçtim. En sona geldim. Shift'e basılı tutuyorum ve hepsini seçtim. 10 derseniz seçtiğiniz çizginin takımla eş merkez olacaktır. Bu şekilde takımımızı tam ortaya alalım arkadaşlar. Şöyle tekrardan bakalım. Görmüş olduğunuz gibi istediğiniz şekilde bu kısma müdahale edebiliyorsunuz. Başka ne gibi ayarlarımız var? İşte klasik stok bırakabiliyorsunuz. Duvar, işte blanket stok, trim stok tarzında seçenekleri var. Onun haricinde geometri bölümünde de trim ekleyebiliyorsunuz. Atıyorum şu bölümü seçerseniz oraya girmeyecektir. Daha deneyelim. İşte face değil. Şimdi parçayı kendim aldım. Noktasal diyelim. Diyelim ki benim buraya girmesini istemiyorum. Şurada şöyle içerisine aldım. İçerisini görmedi. Tamam mı? Okey dedim. Yapmış olduğunuz gibi içeriği görmedi. Tekrar dışarıyı görme derseniz de sadece orayı işlesin diyorsanız da bu şekilde işleme yapabilirsiniz. Örneğin bu bizim işimize yarıyor diyelim. Pitch Speed bölümünden devir ilerlemesini ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin 1500'e afaki değerler yazıyorum. Onun haricinde
blank tanıtmadığım için burada bir değerlerimiz yok. Strateji bölümünde eğer köşe logosu eklemek isterseniz buradan aktif yapıyorsunuz. Buradan da takımın işte %50'si otomatik geliyor. İsterseniz %20'si kadar köşe logosu kırsın diyebiliyorsunuz. Onun haricinde giriş çıkışlarınız eğer sizin için uygunsa bunu kullanırsınız. Uygun değilse linear, işte point, arc vesaire giriş çıkışlar mevcut arkadaşlar. Bunlar standart. Bütün modlarda var. Bunları ayarladıktan sonra transfer modumuz var. Bu da aynı şekilde standart mod. Örneğin 20 mm derseniz geçişiniz böyle 20 mm olacaktır. Anlatacaklarım bu kadar. Yani şöyle de yapabilirsiniz aslında. Geçişleri bakalım ayarlayabilecek miyiz? Mesela şöyle yapsak. Arc desek. Hatta lift desek. Geçişimiz 1 mm olsa. Şu kısımdan da level first diyelim. Transfer rapid bölümünden de şunu 1 mm yaptık. Böylelikle ne olmuş oldu? Yani şurayı da tekrar arc yapalım olmalı. Daha görsellik açısından. Transferi de 0 yapsak yapacak mı? Yapmadı. 1 mm. Tamam, sıkıntı yok. 1 mm kalsın. Ne yapmış oldu? Bu sefer zigzag değil. İşte buradan girişini yapıp buraya girip tekrar tek yönlü bir hareket yapmasını ve daha kaliteli yüzey çıkarmasını sağlıyoruz böyle. Bu şekilde ayarlarınızı yapabilirsiniz. Planar profil komutu çok yönlü bir komut. Ben sadece burada bir kaynak operasyonu için bir kullandım. Farklı noktalarda da ihtiyacımız olacaktır. Bunu da zamanla farklı parçalarda kullanaraktan tecrübe edeceğiz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.